Umut kocaman bir dünyada Hazreti Adem gibi Hazreti Havva'yı aramaktır. Ama umut ne yapıyormuş? Umut yolları kesiştiriyormuş. Hem de nerede? Kocaman bir dünyada umut katliamı yaşanan bir dünyada yaşamak zorunda kalmışız. Dışarıdaki bütün olumsuzlukların hedefi neresi olmuş biliyor musunuz? Umuda inancımız olmuş. Tam umutlanıp bir yolda yürümeye gayret ediyorsun. Birileri yarı yolda bırakarak umudunu çalmaya çalışıyor. Ne yaparsak sabrı cemili elde edebiliriz? İki şartı vardır. Birisi imandır. İmansız ne güzellik olur. Diğeri de umuttur. Zaten bu ikisi olmadıktan sonra yine Yusuf suresinde geçen bir ayeti hatırlayın. Yalnızca Allah'tan ümidini kesenler kafirlerdir diyor değil mi? Yani benden ümidi kesen bana inanmayandır. O yüzden iman varsa olmak zorunda olan bir diğer özellik umut meselesidir. Umudun Arapçası da emeldir. Bugün biz umudumuz olmadığı için hareket edemiyoruz. Umudu olmayan bir insanın feri yani enerjisi artık ortaya çıkıp gelmez. Ümmetin durumu malum mu? Malum. Hareket edemiyoruz, felçli halde kalmışız. İşte umudumuz olmadığından dolayı fedakarlık da yapamıyoruz. Yani Allah'a dayanamıyoruz, güvenemiyoruz. Zahir esbab planında önümüzü göremiyoruz. Önümüzü göremeyince de umudumuz gidiyor. Umudumuz gidince de bir fedakarlık yapamıyoruz. Bazen bir adamın konuşmasından umudunun olup olmadığı anlaşılıyor biliyor musunuz? Mesela bir ifade kullanırken evet Allah büyüktür ama diye o amalı yamalı cümleyi kullanıyor ya. Evet Allah büyüktür ama. O amalı yamalı cümle arkasından gelince anlıyorsunuz ki bu kişinin umudu bitmiş, feri yani gücü, enerjisi sönmüş, artık fedakarlıkta bulunması pek güçtür diyor. Neden böyle oluyoruz? Çünkü filmin sonunu bekleyemiyoruz. Umut katliamı. Umut katliamı yaşanan bir dünyada yaşamak zorunda kalmışız. Hepimiz için hepimiz. Dışarıdaki bütün olumsuzlukların hedefi neresi olmuş biliyor musunuz? Umuda inancımız olmuş. Tam umutlanıp bir yolda yürümeye gayret ediyorsun. Birileri yarı yolda bırakarak umudunu çalmaya çalışıyor. Birileri hulful vaat ile umudunu çalmaya çalışıyor. Ne sözler veriliyor, ne kahramanlıklar yapılıyor dilde. Ama bir bakıyorsun artık istatistik 100 tane konuşandan 99'u hulful vaat. Sözünden dönmek. Allah aşkına baksanıza sözünden dönmek kimin ahlakıymış? Allah aşkına araştırıp baksanıza emanete hıyanet etmek kimin ahlakıymış? Kimileri de umudunu senin güzel niyetlerle yürümeye çalıştığın dünyada iftiralarla söndürmeye çalışıyor. Sen meselene odaklanmışsın, bazı küçük adımlarla yürümeye çalışıyorsun ve içinden geçiriyorsun yahu bu bile hiç yeterli değil. Ne var her yerde bir meşale yansa diyorsun. Bir bakıyorsun karanlık yerlerden iftiralar boy göstermeye başlamış. İlk hedef neresi oluyor? Umudun oluyor. Bazen içinden geçiriyorsun, dayanamıyorsun. Üstad Rahimullah diyor ya 1. Said damarıyla dedim ki diye. Bazen eski hayatın aklına geliyor diyorsun ki her şeyi bir köşeye bırakayım. Eski hayatımdaki gibi şunların her birisine ızdırap olayım diyorsun. Daha sonra sırtında küfede taşıdığın yumurtalar aklına geliyor. Eyvah diyorsun. Her birisi kırılır, her birisi hasar görür diyoruz. Peki böyle elden bir şey gelmeyen bir durumda dayanan ne ola ki? Ancak sabrı cemil. Peki sabrı cemil nasıl olacak? Ancak iman ve ancak umutla olacak. Allah bize o imanı inşallah nasip etsin. Nedir umut sorusunu sorduğumuzda inanılmaz birkaç örnek hayat geliyor aklımıza. Umut kocaman bir dünyada Hazreti Adem gibi Hazreti Havva'yı aramaktır. Bak umut buymuş. Hazreti Adem Sri Lanka'ya iner. Hazreti Havva da Cidde'ye iner. Daha sonra ne olur? Arafat'ta buluşurlar. Neden buluşurlar? Çünkü birbirlerini anıyorlar. Şimdi Arafat'ta nerede buluşuyorlar? Cebel-i Rahme denilen o Rahmet Dağı denilen yerde buluşuyorlar. Eğer umutları olmasaydı ne olurdu? Bir köşede ağlarlardı birçoklarının şimdi yaptığı gibi. Ama umut ne yapıyormuş? Umut yolları kesiştiriyormuş. Hem de nerede?
kocaman bir dünyada ne gibi, kim gibi? Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın yollarını kesiştirdiği gibi. Peki nedir umut? Denizin olmadığı bir yerde Nuh peygamber gibi gemi yapmakmış. Umut buymuş bak. Allah ona gemi yap diye emrediyor. O da bunu yapmaya başlıyor. İnkarcılar yanından geçerken ne yapıyor? Alay ediyorlar. Denizin olmadığı bir yerde gemi mi yapılır? Bırak gemiyi. Denizin olmadığı bir yerde çivi mi çakılır? Peki Nuh peygamber ümidini yitirseydi ne olurdu? Ortaya gemi çıkmazdı. Tufan zamanı Sefinetün Necat, yani kurtuluş gemisi denilen o gemiye birileri sığınamazdı. Umut neymiş görüyor musunuz? Peki nedir umut? Umut, ot bitmez, kervan geçmez bir coğrafyada İbrahim peygamberin eşi Hacer'i ve oğlu İsmail'i bırakıp Allah'a emanet etmesidir. Hatırlıyorsunuz değil mi olayı? İbrahim peygamber Hacer ile İsmail'i ot bitmez, kervan geçmez Faran Dağları'na. Nerede oluyordu Faran Dağları? Mekke'de oluyordu. Oraya bırakıyor. Hatta Hacer anamız diyor ki bizi kime bırakıyorsun diyor. İbrahim peygamber ne diyor? Hiçbir şey. İbrahim peygamberden ses çıkmayınca Hacer annemiz anlıyor ki bu İbrahim'in işi değil, Allah'ın işidir. Başımıza gelenler semanın bir planıdır deyince gönülleri teskin oluyor. Yani ne yapıyorlar? Umut ile Allah'a tevekkül ediyorlar. Umudun örnekleri nasıl? Enteresan değil mi? Başka örnekler var mı? Olmaz mı? Peki nedir umut? Umut, Hazreti İsmail gibi tevekkül ederek babasının keskin bıçağının altına yatmaktır. Allah Allah. Başka var mı örnek? Olmaz mı? Nedir umut? Umudu bir de gelin Üstad Hazretleri'nin dilinden dinleyelim. Tarih 31 Mart vakasının ardıdır. Üstad Hazretleri'nin yaşadığı bir olay vardır. Risale-i Nur'da tarihçi hayatta geçmektedir. Oradan anlatayım. Bundan sonra İstanbul'da fazla kalmaz. Van'a gitmek üzere İstanbul'dan ayrılır. Batum yoluyla Van'a giderken Tiflis'e uğrar. Tiflis'te Şehsan Tepesi'ne çıkar. Dikkatle etrafı temaşa ederken yanına bir Rus polisi gelir ve sorar. Yer neresi? Tiflis. Üstad Hazretleri'nin yanına kim geliyor? Rus polisi. Niye böyle dikkat ediyorsun? Bediüzzaman der. Medresemin planını yapıyorum. Nerede? Kendisi Tiflis'te. O der. Nerelisin? Bediüzzaman, Bitlisliyim. Rus polisi. Bu Tiflis'tir. Bediüzzaman. Bitlis, Tiflis birbirinin kardeşidir. Rus polisi. Ne demek? Bediüzzaman. Asya'da, alemi İslam'da üç nur birbiri arkasında inkişafa başlıyor. Dediği dönemin zahmetini hatırlıyor musunuz? Bak umut neymiş? Sabrı cemil neymiş? Sizde birbiri üstünde üç zulmet inkişafa başlayacaktır. Şu perdeyi müstebidane yırtılacak, takallüs edecek, ben de gelip burada medresemi yapacağım. Nerede yapacakmış? Tiflis'te. Rus polisi. Heyhat şaşarım senin ümidine. Nereye hücum ettiğine? Bediüzzaman. Ben de şaşarım senin aklına. Allah aşkına şu cümlelere bakar mısınız? Allah aşkına. Bu kışın devamına ihtimal verebilir misin? Her kışın bir baharı, her gecenin bir neharı vardır. Nasıl ümit? İnanılmaz. Üstad Hazretleri gibi ümit etmek lazım. Çünkü Allah Azze ve Celle insanın ümidine nazar eder. Kaderini de öyle dizayn eder. Peki bu ümidi, bu sabrı cemili öğrendiğimiz kimdi? Onu bize miras bırakan Yakup peygamberdi. Umut neymiş? Bir de ondan bakalım. Binbir imtihana müptela olarak güzelce sabrı kuşanıp filmin sonunu beklemektir. Kim gibi? Yakup peygamber gibi. Bir baba olarak kendisi yıllarca hicran ateşinde kalacaktır. Kimi özleyecektir? Yusuf'unu özleyecektir. Ve Yusuf suresinde yine sabrı cemil ifadesiyle ona bir örneklik gösterilecektir. Gün geçecek, çocukları kendisini bu işe fazla kaptırdığını söyleyecektir. Hangi işe? Yusuf inşallah gelecek, Yusuf bana kavuşacak işine. Yine Yusuf suresinde ben sıkıntımı, üzüntümü sadece Allah'a şikayet ediyorum. Bu tarif neydi? Sabrı cemilin tarifiydi. Verdiği ders nedir biliyor musunuz? Verdiği ders şudur. Allah'tan şikayet etmek caiz değildir. Ama başına geleni Allah'a şikayet etmek caizdir. Sabrı cemilin özelliğini anladınız mı? Allah'tan geleni şikayet etmek caiz değildir. Ama başına gelenleri Allah'a şikayet etmek caizdir.
Allah Allah. Üstad Hazretleri bu hadiseyi 23. mektubun 4. sualinde şöyle anlatıyor. Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın demesi gibi olmalı. Yani musibeti Allah'a şekva etmeli, yoksa Allah'ı insanlara şekva eder gibi eyvah, of deyip, bu kavramlar neymiş? Allah'ı şikayet etmekmiş. Ben ne ettim ki bu başıma geldi diyerek aciz insanların rikkatini tahrik etmek zarardır, manasızdır. Bir yol öğretiyor bize.